Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere yapay zekada cover müzik üretmek, telif haklarının kullanımı hakkında ve yapay zeka müzik üreten programlarının telife rağmen insanları hortumlamak ve kendi kasalarını doldurmak için bu programları yapanlar ile müzik eserleri sahiplerinin yani telif atanların insanlara kurduğu sizin fark edemediğiniz uluslararası tezgahtan bahsedeceğim. Daha çok yapay zeka müzikte cover müzik üretmekten bahsediyorum. Çünkü programı satanlar telif sorununu daha çok bu noktada insanların karşısına çıkarıyor. Zaten yapay zeka müzik programlarından cover yapma özelliğini çıkardığın zaman normal enstrüman ve insan sesi dahil edilmiş müzik mixlerden farkı kalmıyor. Suno gibi yapay zeka programları insanlara sunulmadan önce de farklı müzik mix programlarına insanlar zaten rahatça ulaşabiliyorlardı. Dolayısıyla müzik yapmaya meraklı, amatör veya profesyonel insanların bu yapay zeka müzik programlarına veya sayfalarına talebi bu yüzden olmuştur. Genel dünyadaki talep bizi pek ilgilendirmiyor ama Türkiye'de insanların %85'i Suno gibi müzik programlarını öncelikle cover müzik yapma özelliğinden dolayı satın almıştır. Ayrıca yapay zeka müzikte cover müziğe telif sebebiyle karşı çıkanlar yine bu tezgahı kuran kişiler veya kurumlar. Bakıldığı zaman tezgah sahipleri bir şey kaybetmiyor aslında. Telif damgasıyla insanların yaptıkları parçaların gelirlerini de kendilerine bağlamışlar. Sistemi şöyle düşünün. Başlangıçta müzik üretmek, altını çiziyorum, cover müzik üretmek için yapay zeka müzik programını insanlara satıyorsun. Telif sorununu ileriki zamanlarda programı satın alan insanların başına bela olacağını bilmelerine rağmen milyon dolarları kasaya dolduruyorsun, insanların ürettiği müziğe telif damgasını vuruyorsun, oradan gelen tıklanma payını da kasaya dolduruyorsun. Telif madem bu kadar büyük bir sorundu, yapay zeka programlarını insanlara satmadan önce bu özelliği programa niçin entegre ettiniz? Diğer tarafta müzik üreten, bu programı satın alan insanlar ne kazandı? Hiçbir şey. Hatta kaybetti, kullanıldı, parasını, zamanını ve emeğini kaybetti. Konu benzerliği yok ama tezgah benzerliğine örnek. Tıpkı Çitlikbank tezgahı gibi. İşin en komik tarafı da bu görünen dönme dolaplara rağmen tezgahı kuranlar, yani yapay zeka müzik programını yapanlar ve müzik eser sahipleri hepsi kendi içlerinde anlaşmışlar, hala mağduru oynamaları. İnanın yaptığınız rol hiç inandırıcı değil. Minareyi çalmışsınız, kılıfına uyduruyorsunuz. Devlet yetkililerinin bu duruma el atmasını, olayı netleştirmesini istiyor ve onları göreve davet ediyorum ve videoya giriş yapmak istiyorum. Ayrıca yapay zeka müzik üretimiyle üretilmiş bazı cover eserler orijinalinden daha güzel ve etkili hale getirilmiş oldu. Bunun örneğini burada paylaşmayacağım. Çokça var. İnsanların beğenilerini cover parçaların orijinal eserden milyonlarca fazla dinlenmesinden herkes anlayabiliyor. Bu sebeple gerçek eser sahiplerini parçalarının coverlanmasını istemiyor olabilir. Yapay zekanın hayatımıza entegre olması sadece teknolojik bir ilerleme değil, aynı zamanda yaratıcılığın tabana yayıldığı köklü bir kültürel dönüşümü de beraberinde getirdi. Bu değişimin en somut ve heyecan verici yansımalarından biri kuşkusuz müzik sektörü oldu. Geleneksel müzik üretimi, uzun yıllar süren eğitimler, teknik bilgi birikimi ve yüksek maliyetli stüdyo ekipmanları gerektiren sınırlı bir çevrenin erişebildiği bir alandı. Ancak Suno gibi gelişmiş yapay zeka araçları bu yüksek giriş bariyerlerini yıkarak müzik üretimini herkes için erişilebilir kıldı. Artık bir enstrüman çalmayı bilmeyen veya nota bilgisi olmayan bir dinleyici dahi kurduğu cümleleri veya hayal ettiği melodileri saniyeler içinde profesyonel düzeyde parçalara dönüştürebiliyor. Bu dönüşümün temel etkileri şunlardır. Yaratıcılığın demokratikleşmesi. Müzik üretimi bir uzmanlık alanı olmaktan çıkıp herkesin kendini ifade edebileceği bir dışa vurum aracı haline geldi. Hızlı üretim ve deneyimleme. Fikirlerin somut bir yapıta dönüşme hızı arttı. Bu da insanların içlerindeki sanatsal potansiyeli daha hızlı keşfetmelerini sağlıyor. Yeni bir etkileşim biçimi. Dinleyici ile üretici arasındaki keskin çizgi silikleşti. Pasif bir tüketici olan birey artık kendi estetik anlayışıyla müziğin yaratıcı ortağına dönüştü. Özetle yapay zeka, müziği bir seçilmişlerin sanatı olmaktan çıkarıp tıpkı yazı yazmak gibi herkesin erişebildiği evrensel bir dile dönüştürdü. Teknoloji sadece bir araç değil, insanların içindeki gizli sanatçıyı uyandıran bir köprü görevini görüyor. Telif haklarının sınırlarını aşan dijital taciz.
anonim eserler ve aşırı denetim. Müzik endüstrisi ve telif koruma mekanizmaları, yapay zeka ile yaşadığı krizi yönetmeye çalışırken, hukuki ve etik sınırları zorlayan bir başka vahim durumu daha ortaya çıkardı. Her şeye telif atma, overclaiming hastalığı. Telif hakları, özgün bir eserin yaratıcısının emeğini korumak için tasarlanmışken, günümüzde bu mekanizma, kamu malı olması gereken anonim eserleri dahi kapsayan, adeta uçana kaçana telif atan kontrolsüz bir ağa dönüştü. Anonim eserlerin gaspı. Kültürel mirasımızın bir parçası olan, yüzyıllardır söylenen halk türküleri, ninniler veya anonimleşmiş melodiler, telif sisteminin gri alanlarında sahipleniliyor. Bu durum, insanlığın ortak malı olan kültürel değerlerin kurumsal açgözlülükle kısıtlanmasına yol açıyor. Algoritmik kıyım. Telif haklarını korumakla görevli devasa dijital sistemler, eserin özgünlüğünü ayırt etmekten ziyade sadece eşleşme odaklı çalışıyor. Bu algoritmalar, anonim bir melodiyle çok benzer bir tını taşıyan herhangi bir yapay zeka üretimini anında telif ihlali olarak işaretliyor. Sonuçsa yaratıcılığın hatalı çalışan bir yazılımın insafına bırakılması. Korku iklimi. Telif sahipleri sistem üzerindeki güçlerini kullanarak geniş bir hak iddia etme alanı yarattı. Kullanıcılar hukuki bir süreçle uğraşmamak veya hesaplarının banlanmaması için aslında yasal hakları olan eserleri bile paylaşmaktan korkar hale geldi. Yaratıcılığın önündeki engel. Müzik tarihsel olarak bir sonraki neslin bir öncekinden ilham almasıyla gelişti. Ancak günümüzde her şeyin telifli olduğu bir anlayış, ilham alma süreçlerini yasal bir suç unsuru haline getirerek sanatsal evrimi durdurma riski taşıyor. Özetle, telif hakkı savunuculuğu, meşru sınırlarını aşarak kültürel alanın üzerinde bir yaratıcılık baskısı oluşturmaya başladı. Anonim eserlerin bile koruma altına alınmaya çalışılması, korumadan ziyade telif mekanizmasının amacından saparak sanatsal ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir araca dönüştüğünün en net kanıtıdır. Müzik artık sadece notasından değil, onu çevreleyen bu ağır ve adaletsiz hukuki baskıdan dolayı da nefes alamaz hale getiriliyor. Yapay zeka müzik araçları, başlangıçta herkesin içindeki sanatçıyı ortaya çıkarma iddiasıyla yaratıcılığın demokratikleşmesi vaadiyle piyasaya sürüldü. Ancak bu hızlı büyüme süreci, sektörün en temel ve en karmaşık sorunu olan telif hakları konusunu ya kasıtlı olarak göz ardı etti ya da bu meseleyi önemsiz bir detay gibi pazarlama stratejilerinin gölgesine itti. Üreticilik ve mülkiyet çatışması. Teknoloji üreticiliği bireye kadar indirgedi. Ancak bu üreticiliğin ham maddesi olan mevcut sanatçıların eserleri telif duvarına takılıyor. Bu da kullanıcıları üretmekte özgür, hukuken kısıtlı, gri bir alana hapsediyor. Sonuç olarak yapay zeka müziği bir hobi alanından profesyonel bir endüstriyel tartışmaya dönüştürdü. Başlangıçta bir oyun alanı olarak lanse edilen bu platformlar, bugün telif yasalarının en çetin mücadele verdiği hukuki laboratuvarlara dönüşmüş durumda. Artık mesele sadece müzik üretmek değil, bu üretimin kimin emeğine ve hangi yasal haklara dayandığını tanımlamak haline geldi. Kültürel emperyalizmin yeni yüzü, Anadolu müziğinin dijital işgali. Telif hakkı sisteminin geldiği nokta, sadece bireysel yaratıcılığın kısıtlanmasıyla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda kültürel mirasın merkezinden koparılarak sermayeleştirildiği trajikomik bir sürece işaret ediyor. Anadolu topraklarının binlerce yıllık hafızasını taşıyan anonim eserlerin, bu coğrafyanın müzik kurumları tarafından değil, binlerce kilometre uzakta, müziğin ruhuyla hiçbir bağı olmayan, sadece hak iddia etme üzerine kurulu ticari firmalar tarafından sahiplenilmesi, sistemin ne kadar adaletsiz ve çarpık işlediğinin en somut kanıtıdır. Bu kültürel mülksüzleştirme sürecini tetikleyen temel dinamikler şunlardır. Coğrafi ve kültürel kopukluk. Anadolu'nun müzik mirası, o coğrafyanın acısı, sevinci ve tarihiyle yoğrulmuştur. Ancak dijital telif sistemindeki boşluklar sayesinde bu eserleri daha önce hiç duymamış, anlamamış ve ona hiçbir emek vermemiş yabancı şirketler, teknik bir açık bularak bu eserleri kendi portföylerine hukuki bir ganimet gibi kaydedebiliyorlar. Dijital yağma düzeni. Telif sistemindeki denetimsizlik, kültürel bir değeri korumayı değil, ondan en yüksek verimi almayı hedefleyen bir endüstri yarattı.
bir halk türküsünün, anonim bir ezginin veya Anadolu'ya özgü bir makamın, bir Amerikan veya Avrupa merkezli firmanın fikri mülkiyeti haline gelmesi, kültürel egemenliğin dijitalleşmiş bir gaspıdır. Adaletsiz telif sarmalı. Anadolu müziği üzerinde hak iddia eden bu yabancı firmalar aslında müzik endüstrisinin en büyük açığını kullanıyorlar. Yerel kurumlar bu dijital dönüşüme ayak uydurmakta geç kalırken, küresel sermaye bu boşluğu doldurarak halka mal olmuş değerleri karlı birer telif tuzağına dönüştürüyor. Bu durum, telif hakkı sarmalının sadece yasal bir tartışma değil, aynı zamanda yeni nesil bir kültürel sömürgecilik olduğunu gözler önüne seriyor. İnsanlığın ortak hafızası, yerel sahiplerinden koparılıp anonim şirketlerin kar hırsına teslim edildiğinde, müziğin özgürleştirici gücü yerini hukuk kılıfına sokulmuş ticari bir denetime bırakıyor. Ticari kazancın gölgesinde kalan kullanıcılar ve masum korsanlar. Yapay zeka ve müzik sektöründeki bu karmaşanın en can alıcı noktası, ticari hırslar ile kullanıcı masumiyetinin karşı karşıya geldiği bu son perdedir. Suno gibi yapay zeka müzik platformları, arkalarındaki telif hakkı krizinin ne kadar büyük ve kaçınılmaz bir sorun olduğunu en başından beri çok iyi biliyorlardı. Buna rağmen sırf kullanıcılardan gelir elde etmek ve pazarda hızlıca pay sahibi olmak adına bu devasa hukuki riski halının altına süpürdüler. Ürünlerini parıltılı vaatlerle satmaya ve pazarlamaya devam ettiler. Ve kasaları tıka basa dolduktan sonra halının altını gösterip telif sarmalıyla uğraşmamaya karar verdiler. Bu platformlara ücret ödeyen, zaman ayıran ve hayallerini üretime dönüştüren insanlarınsa bu hukuki arka plandan haberleri yoktu. Onlar sadece kendilerine meşru bir ürün olarak sunulan teknolojik bir imkanı kullandılar. Ancak ürettikleri ve gurur duydukları eserleri dünyayla paylaştıkça telif hakkı duvarına çarptılar ve acı gerçekle yüzleştiler. Bu durumun yarattığı derin mağduriyet şu noktalarda kendini göstermektedir. Niyet ve etiket çelişkisi. Bu platformları kullanan insanların hiçbir zaman korsan içerik üreticisi veya emek hırsızı olmak gibi bir niyeti yoktu. Onların tek amacı yaratıcı bir süreç deneyimlemekti. Fakat platformların şeffaf olmayan politikaları yüzünden farkında olmadan yasal olarak suçlu pozisyonuna düşürüldüler. Bilerek sorumsuzluğa itme. Şirketler, yasal sorumlulukları kullanıcı sözleşmelerindeki küçük yazılarla kendi üzerlerinden atarken, kullanıcıyı hem maddi olarak sömürdüler hem de hukuki risklerle baş başa bıraktılar. Asıl mağdur kullanıcılardır. Müzik endüstrisi dev yapay zeka şirketlerine dava açıp haklarını ararken, bu savaşın en büyük manevi ve hukuki zayiatını sadece müzik yapma heyecanıyla yola çıkan masum kullanıcılar verdi. Özetle, yapay zeka platformları parayı kazandı, müzik endüstrisi haklarını korumak için sert kurallar koydu, ancak faturayı ne şirketlerin stratejilerinden ne de yasaların karmaşıklığından haberdar olan kullanıcı ödedi. Bu senaryoda asıl mağdur, yaratıcılık hevesi ticari bir meta haline getirilen ancak yasal olarak tamamen güvencesiz ve yalnız bırakılan yeni nesil üreticilerdir. Yani sonuç olarak diyorum ki, yapay zeka müzik platformlarında cover müzik üretimi yapan insanlar, siz mi cover yaptınız yoksa millet olarak geçen tarihten alışık olduğumuz şekilde yine bizi mi coverladılar? Evet dostlar, bu bölümde yapay zeka müzik üretiminde telif hakkı dönme dolabını sizlere anlatmaya çalıştım. Kanala abone olup videoları beğenirseniz bu tip videoların devamının gelmesini sağlarsınız. Hoşça kalın.